Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Vietnam'ı anlatacağım. Vietnam'ı %100 rehber olacak arkadaşlar. Neden Vietnam'a gitmelisiniz? Vietnam hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videomda bulabilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu beni motive ediyor. Daha çok video yapmam için bana aracı oluyor. Sizlerin de yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer sorularınız olursa yine aşağıda belirtin. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar, size bahsettiğim gibi Vietnam Uzak Doğu'nun en gizemli, belki de en yanlış anlaşılan ülkelerden birisi. Arkadaşlar, burası sadece gezilecek bir ülke değil, aynı zamanda hissedilecek bir ülke. Burası zamanında Fransa kolonyal dönemini yaşamış, Amerika ile bir savaş yaşamış, Çin'in etkisinde yüzyıllar boyunca yaşamış bir ülke. O yüzden gerçekten tarihi olan, hikayesi olan bir ülke diyebilirim. Vietnam'da gittiğiniz zaman Hanoi'de şehirle gezerken bir yanda Çin eserlerini görürken diğer yanda Fransız eserlerini göreceksiniz. Fransız mimarisini göreceksiniz. Ho Chi Minh'de gezerken oradaki zamanda Amerika ile yaptıkları savaş zamanında o bağımsızlık hareketinin simgelerini göreceksiniz. Vietnam edebiyatını hissedeceksiniz. Bunların hepsini tek tek aşağı şimdi videomda anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle geçelim vize. Arkadaşlar, Vietnam vize istiyor mu? Evet. Bunun cevabı vize istiyor. E-vize uygulaması var arkadaşlar. 25 dolara aşağıdaki bahsettiğim linkten alabiliyorsunuz. Aman dikkat edin arkadaşlar, bu link dışındaki diğer linklere gittiğiniz zaman bunlar genelde seyahat acenteleri, altında küçücük yazıyorlar seyahat acentesi olduğunu. Buna dikkat edin arkadaşlar, yoksa fazla para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Normal vize ücreti 25 dolardı. 25 veya 30 dolar olması lazım. Çok cüzi bir miktar. Bu vizeyi başvuru yaparken mail adresinizi doğru yazmanız çok önemli. Çünkü size vizenizi mail adresinize gönderiyorlar. Bunun çıktısını alıyorsunuz. Girişte bunu gösteriyorsunuz pasaportunuzla beraber. Bu ödendiğine dair bir kağıt aslında. Bu şekilde çok rahat bir şekilde ülkeye girebiliyorsunuz. Ülkeye girerken arkadaşlar size genelde dönüş biletinizi ve otel rezervasyonunuzu soruyorlar. Kaç gün kalacağınızı soruyorlar. Bu gibi detayları önceden hazırlıklı olursanız sizin avantajınız olacaktır. Geçelim diğer bir konu, ne zaman gidilir? Vietnam'a ne zaman gidilir? Arkadaşlar, Vietnam kuzeyden güneye böyle çizgi uzun bir ülke. O yüzden kuzeyi ile güneyi birbirinden farklı iklim olarak. Benim tavsiyem, size gidecekseniz Vietnam Kasım ile Nisan ayı arası en ideal zaman diyebilirim. Kasım ile Nisan arası. Nem oranı yüksek ve mason yağmurları bastırabiliyor yazın giderseniz. Ve bu Kasım ile Nisan arasında yağmur daha az oluyor ve hava birazcık daha serin oluyor. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Geçelim diğer bir konu, para kullanımı, para ve kredi kartı. Arkadaşlar, Vietnam'da Vietnam Dong'u kullanılıyor. Vietnam Dong'u VND diye yazılıyor. Rakamları, sıfırları birazcık bize göre çok daha fazla, eski sistem gibi, bizim eski sistemimiz gibi. O yüzden ama kredi kartı her yerde geçiyor. İçiniz rahat etsin. Kredi kartınızda her yerde alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama yine de yanınızda her zaman nakit para bulundurmanızda fayda var. Çünkü mesela bir sokak yemeği gördünüz veya bir şey almak istiyorsunuz. Bu şekilde hızlıca ödemenizi yapabiliyorsunuz. Geçelim diğer bir konu arkadaşlar, bütçeniz. Vietnam'a gideceksiniz, bütçeniz ne kadar olmalı? Arkadaşlar, gecelik oteller 15 ile 30 dolara çok rahat güzel otellerde kalabiliyorsunuz. Gerçekten Vietnam uygun bir ülke. Bütçe olarak, turist bütçesi olarak gerçekten çok uygun. Uçak biletleri sezona göre 700 ile 1000 dolar arası değişebiliyor, Türkiye'den bahsedecek olursam. Başka yerde gelirsiniz, onu siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Sokak yemeklerinden bahsedeceksem bunlarda 1, 2, 3 dolara çok rahat, çok güzel, lezzetli şeyler bulabiliyorsunuz. Sadece keşfetmeniz lazım. Diğer bir konu arkadaşlar, ulaşım. Ulaşım konusu gerçekten büyük bir muamma aslında. Ben de gitmeden önce bunu yaşamıştım. Grab uygulaması var. Uzak Doğu'nun Uber'i diyebiliriz arkadaşlar. Bu Grab uygulamasını gitmeden önce indirin telefonunuza. Grab'den çok rahat bir şekilde taksi çağırabiliyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde, Hanoi, Ho Chi Minh gibi, Hoa An gibi büyük şehirlerde çok rahat bir şekilde Grab uygulamasından taksi çağırabiliyorsunuz, motor çağırabiliyorsunuz. Bunlara binerek seyahat edebilirsiniz. Onun dışında şehirler arası seyahat etmek istiyorsanız ise 123go.com diye bir site var. Aşağıda belirteceğim linkini arkadaşlar. Buradan çok rahat bir şekilde uçak bilet, otobüs biletlerinizi alabiliyorsunuz.
Otobüs biletinizle Vietnam otobüsleri normal otobüslerden farklı, daha konforlu, daha gece otobüsleri var. Örneğin yatarak gidebildiğiniz. Onun için burada otobüste seyahat etmek tam bir tecrübe. Onun için bunu kesinlikle bir deneyim. Bunu kesinlikle bir tavsiye ederim size arkadaşlar. Olmazsa olmaz deneyimler. Vietnam'a gittiğiniz zaman bunlar olmazsa olmaz diyeceğim şeylerden birisi motosiklet. Motosiklet çılgın arkadaşlar. Çılgınlığı var aslında. Özellikle Hanoi ve Ho Chi Minh gibi büyük şehirlerde her yer motosiklet. Ya trafikte yani motosikletler böyle balık gibi akıyorlar aslında. O yüzden yoldan karşıya karşıya geçmek bile bazen problem olabiliyor. Ama siz de motosikletle bir macera yaşamak isterseniz ülkenin kuzeyinde Haljiang Loop var ünlü. Haljiang Loop'a gidebilirsiniz. Burada bir motosiklet turu yapabilirsiniz. Buralarda kiralayıp kendiniz gezebilirsiniz. Bir diğer konu ise vejetaryen yemekler. Arkadaşlar Vietnam'ın vejetaryen yemekleri çok ve çok lezzetli. Gerçekten bu konuda gerçekten ustalaşmışlar. Yiyebileceğiniz dünyadaki en iyi vejetaryen yemekleri yine Vietnam'da bulabilirsiniz. Bir diğer konusu ise Old Quarter'da kaybolmak. Arkadaşlar özellikle Hanoi'de Old Quarter bölgesi var. Girin ara sokaklara, buralarda kendinizi kaybedin. Çok güzel küçük dükkanlar var, butik dükkanlar var. Buraları gezerek çok eğlenceli vakit geçireceğinizden eminim. Vietnam müzeleri çok etkileyici. Gerçekten özellikle benim gittiğim Amerikan-Vietnam Savaşı ile ilgili olan bir müze vardı. Ben burada gerçekten çok etkilenmiştim. Buraya gittiğiniz zaman Amerika-Vietnam Savaşı tarihi hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Müzelere de vaktiniz olursa uğramanızı tavsiye ederim. Daha sonra yine diğer bir videomda size Hanoi'de ve Ho Chi Minh'de gezilecek yerler hakkında daha detaylı videolar çekeceğim. Bunun için de takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Peki gezilecek şehirler nelerdir arkadaşlar? Bir, Hanoi başkent. Genelde tahmin ediyorum ki ilk önce buraya geleceksiniz. Hanoi ülkenin başkenti, aynı zamanda en büyük şehirlerinden birisi. Hem de tarihi olarak da en önemli şehirlerinden birisi. O yüzden Hanoi'de çok güzel vakit geçireceğinizi düşünüyorum. 2. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh'in diğer bir ismi arkadaşlar Saigon. Eski ismi Saigon. Sonra Ho Chi Minh olarak değiştiriliyor. Bilmeyenler için söylemek istersem Ho Chi Minh aslında Fransa kolonyal sistemine karşı çıkan ülkenin komünist lideri Ho Chi Minh'in isminden geliyor. Ho Chi Minh'in hayatı hakkında daha çok bilgi almak istiyorsanız gene Hanoi'de onun bulunduğu bölge mozalyumu var. Oradan bilgi alabiliyorsunuz. Gitmeden önce kesinlikle Ho Chi Minh'i bir araştırın, okuyun derim. Gerçekten etkileyici bir hayatı var. Diğer bir konu ise bir şehir ise Sapa. Sapa arkadaşlar kuzeyde yer alıyor. Vietnam'ın yaylaları diyebiliriz. Burada çok fazla pirinç tarlaları var. Gezilecek çok güzel tarihi kültür köyleri var. Doğada yürüyüş yapabileceğiniz yerler var. Burası birazcık daha yüksekte. Yine buraya Hanoi'den otobüslerle çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Buraya da kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Diğer bahsedeceğim şehirler Da Nang, Hoi An gibi şehirler var. Bunlara da yine vaktiniz olursa uğramanızı tavsiye ederim. Geçelim Vietnam'da kaç gün kalmalı? Arkadaşlar Vietnam'ı gezecekseniz bütçe olarak çok probleminiz olacağını düşünmediğim için size buraya minimum 10 gün ayırmanızı tavsiye ederim. Özellikle Hanoi için en az 3 gün, Ho Chi Minh için 2 gün ayırmanızı tavsiye ederim. Yine Sapa için de en az 3 gün ayırmanızı tavsiye ederim. Umarım seyahatiniz güzel geçer. Yemek kültürüne gelecek olursak Vietnam mutfağı arkadaşlar hem Fransız mutfağından hem de Çin mutfağından etkilenmiş bir mutfak. O yüzden burada Fransız etkisini, Çin etkisini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle kahve kültüründe Fransızların etkisi, yemek kültüründe ise Çinlilerin birazcık daha fazla etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Denemenizi tavsiye ettiğim lezzetler bunun başında Po geliyor arkadaşlar. PHO diye yazılıyor. Aslında bu pirinçten yapılma noodle çorbası. İçine bol bol et konuluyor. Çok güzel po'lar yiyebilirsiniz. Gerçekten uygun fiyata. Bir diğer ise French Bakery. Yani Fransız pasta ürünleri diyebilirim. Kruvasan olabilir bunlar. Sandviçler olabilir. Banh mi diyorlar. Sandviç hazırlıyorlar.
Bunları tavsiye ederim. Burada gerçekten çok lezzetli kruvasanlar. Fransa dışında yiyebileceğiniz en lezzetli kruvasanlar yine Vietnam'da diyebilirim. Bir diğer ise yumurtalı kahve. Evet, yanlış duymadınız. Egg coffee. Arkadaşlar, kahvenin içine çırpılmış yumurtayla karıştırıp bu şekilde içiyorlar. Gerçekten sabahları içilen bir kahve. Kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten lezzetli. Onun dışında benim size bir seyahat önerim olsun. Bir tane uygulama var arkadaşlar. Michelin uygulaması. Michelin Guide'ı biliyorsunuzdur. Ünlü şeflerin, restoranların, pahalı restoranların yerleri. Bu uygulamayı indirin arkadaşlar telefonunuza. Orada üstte bir seçenek var. Dolar işareti. 1 dolarla 3 dolar gibi böyle dolar işareti var. Bu en düşük dolarları getirdiği zaman bütçe olarak en düşük ama lezzet olarak en iyi olan yerleri böyle gösteriyor. Vietnam'da bunun gibi bir sürü yer var arkadaşlar. Bir sürü sokak lezzetleri var. Gidip tek tek hepsine denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ben gittim 2-3 tanesinde, gerçekten lezzetliydi. Oraya gittiğiniz zaman menüdeki zaten uygulamayı açtığınız zaman hangi lezzetleri tavsiye ettiğini orada yazan kişi söylemiş, uzman söylemiş. Buna göre gidip deneyebilirsiniz. Pişman olacağınızı düşünmüyorum. Geçelim alışveriş. Arkadaşlar, Vietnam alışveriş konusunda yine bir size tavsiye edeceğim. Apple ürünleri burada gerçekten çok ucuz. Çünkü Apple'ın bazı ürünleri burada üretiliyor. Özellikle kulaklık olsun, AirPods'lar, onun dışında bazı telefon modelleri, tabletler Vietnam'da üretiliyor. O yüzden fiyatları gerçekten çok ucuz ve tax free yapabiliyorsunuz. Havalimanından çıkarken ödediğiniz vergiyi geri alabiliyorsunuz. O yüzden gittiğiniz zaman Apple mağazasına bir uğramanızı tavsiye ederim. Bir diğer konusu ise arkadaşlar outdoor spor giyimler. Bildiğiniz ünlü markaların işte North Face'di, Columbia'ydı, işte bildiğiniz o bütün outdoor spor giyim markaları neredeyse Vietnam'da üretiliyor arkadaşlar. Made in Vietnam. O yüzden burada çok fabrika var ama çok da kopya ürünler var. O yüzden dikkatli eğer giderseniz alışveriş yapın ama dikkatli olun arkadaşlar. Yani orada North Face yazıyor diye North Face ürünü almıyorsunuz aslında. Bunun çakması olabiliyor veya gerçeğe çok benzeyen ürünler olabiliyor. Eğer Vietnam'da bir arkadaşınız olursa veya gitmeden önce bir araştırırsanız nereden alabilirim diye çok kaliteli outdoor giyim ürünleri bulabiliyorsunuz. Bu konuya da bakmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, Vietnam tarihi, doğası, yemekleri, insanlarını sizi kendine çekecek bir ülke. Dolu dolu bir seyahat planınızı iyi yapın. Ama biraz da kaybolmayı göze alın. Sorularınız varsa yine yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi 2 video daha çekeceğim bu Vietnam'la ilgili. Bunlarda gezilecek şehirleri ve daha detaylı bilgiler vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Xin chao.